Bir yönetici adayı mısın, iyi bir mühendis mi? Bugün videomuzda özellikle mühendislerin kariyerinin bir sonraki aşamalarına geçmesi için yani liderlik pozisyonlarına geçmesiyle ilgili nelerin etkili olduğu ile ilgili birkaç konuya değineceğiz. Günümüzde rekabet gitgide artmakta. Peki sen planlarını nasıl yapıyorsun? Neye göre kısa vadeli, orta vadeli, uzun planlarını yapıyorsun? Bu videoda bunun detaylarını inceleyeceğiz. Evet, hazırsan detaylara girelim. Hatırlarsanız bir önceki video serimizde hedef koymaktan bahsettik. Hedef koyarken de mentörümüzün yani rol modelimizle birlikte bizi de tanıyarak ilk evvela kısa vadeli, erişilebilir ve ölçülebilir hedeflerden bahsettik. Şimdi ise biraz daha orta vadeye geçiyoruz. Orta vadede doğru bir planlama yapabilmek adına 4 ana adımda bu konuyu işleyeceğiz. Peki Türk atasözleri olarak bununla ilgili ne bulabiliriz diye düşündüğümüz zaman baktığınızda ağaç yaşken eğilir lafını irdeleyebiliriz. Konumuzla ilgisi nasıl diye düşünecek olursanız liderlik pozisyonları, proje yönetimi pozisyonları, belirli bir eğitimden insan ilişkileri olsun, konuya hakimiyet olsun, teknik hakimiyet olsun gerektiriyor. Dolayısıyla eğer böyle bir pozisyona ulaşmak istiyorsak öncelikle buna bir niyet etmemiz gerekiyor ve bunun gereklerini orta vadede erişilecek bu hedefe ulaşmak için nelerin gerektiğini baştan belirlemek gerekiyor. Bill Gates'in şöyle bir lafı var. Önümüzdeki yüzyıla baktığımızda liderler başkalarını güçlendirenler olacaktır. Demek ki bir liderin hakikaten çevresi tarafından saygı uyandırması ve söylemlerine itibar edilmesi için aslında bir noktada başkalarının hayatlarına da dokunması bekleniyor. Günümüzde buna hizmetkar liderlik de dendiğini biliyoruz. Hizmetkar liderliği açıklayacak olursak, sadece emir veren değil, ekiplerin önündeki engelleri kaldıran ve onların başarılı olması için emek sarf eden lider diye özetleyebiliriz. Kısaca özümüz insan. Evet, bununla ilgili kendi geçmişimle alakalı bir örneğe değinmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2000'li yılların başları gibi bir projede şantiye mühendisi olarak görev aldım. Şantiyeye gittik. Şantiyede tabii mekanik bir tesisat kuruyoruz. Bir tesisin borulamasını yapıyoruz. Elektrik firması var, biz varız, inşaat firması var. Şantiye mühendisi olarak da raporlamalar yapıyoruz. İlk ekibi yönetiyorum. Ve belirli bir süre sonra proje müdürümüz istifa etti. Tabii bununla alakalı hemen proje müdürü adayı olarak, geçici olarak vekaleten benim bakmam istendi. Ve o zamanlardan şantiye müdürlüğünün ne demek olduğunu, sorumluluklarını, farklılıklarını, detaylarını, inceliklerini bir nebze kucağımda bularak fark etme mecburiyetinde kaldım diyelim. Ve bir noktada canlı bir şekilde bunu öğrenmeye çalışırken sahada da uygulamaya gayret ettim. Ve o an anladım ki teknik bilgi işin en temel konusu. Asıl önemli olan müdürlükte, liderlikte gidilen en önemli fark yaratan olan olay insan ilişkileri, problem yönetimi, etkili iletişim gibi aslında daha insani konular. Ve o tecrübenin içerisinde yoğrula projenin sonunda şantiye müdürü olarak ayrıldım. Bir diğer örneği ise şirketimizden vermek istiyorum. Mekanik taahhüt işleri yapıyoruz.
borlamalar yapıyoruz, ekipman imalatları yapıyoruz, şanjör imalatları yapıyoruz, çeşitli teknik imalatlar yapıyoruz, bazen tasarımlar yapıyoruz ve bunları yapa kısa vadeli olarak bunlarda uzmanlığımızı geliştirdik. Ve orta vadeli hedef olarak artık anahtar teslim fabrika kurma gibi bir hedefimiz olmuştu. Bu hedefi kurgulamak için ekipman imalatı ile ilgili yetkinliğimizi tamamladık. Proje yönetimi anlamında yetkinliğimizi tamamladık. Gerekli kurslar aldık, eğitimler aldık, tecrübeler geliştirdik. Borlama anlamında ekipmanların kendi arasındaki borlama anlamında borlama tecrübeleri aldık, bitirdik. Çelik konstrüksiyon projeleri bitirdik. İzolasyon projeleri bitirdik. Tabiri caizse Voltran'ın her bir kolunu, bacağını, kafasını, burnunu yaptık. Sıra Voltran'ı yapmaya geldi. Ve işte o zaman biz artık anahtar teslim projeler yapabilir hale geldik. Buna hem güvenimiz geldi, hem iş bitirmelerle de bunu destekleyebilecek, ispatlayabilecek bir noktaya geldik. Yani sadece kendine güven yetmiyor. Evet, orta vadeli planlara koyabilmek için, kısa vadeli planları konuştuk, orta vadeli planları koyabilmek için 4 maddede bunu inceleyebiliriz. Her zaman olduğu gibi bu maddeleri ve bu detayları bu videonun ekinde İngilizce olarak hazırladığım checkliste sizlerle paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi İngilizceyi tekrar ısrarla usanmadan tekrarlayacağım. İngilizce çok önemli. Tabii ki günümüzde yapay zeka ile İngilizceyi istediğiniz lisana çevirebiliyorsunuz. Ancak konu o değil. Konu karşınıza bir imkan çıktığında, bir fırsat çıktığında iletişim yapacağınız kişiyle İngilizce şakalar, espriler, anılar, üzüntüler, bir yemek masasında paylaşacağınız sohbetlerde konuşabilir gibi İngilizce konuşmanız çok önemli. Evet, checklistten bahsettik. Evet, konumuzu özetleyecek olursak orta vadeli plan için. Teknikten insana geçiş nedir? Öğrenme yolculuğumuzun sadece teknik becerilerle sınırlı olmadığını, asıl gelişimin insan yönetimi, geri bildirim verme ve mentörlük gibi alanlarda olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla orta vadeli bir plana 1 yıl olabilir, 2 yıl olabilir. Bu alanlarla alakalı kendimize küçük adımlar atıp bunlarla ilgili hem ücretli veya ücretsiz eğitimlere, sertifikalara, programlarına katılmak. Bir diğer adımımız etkili iletişim sanatı. Bir mühendisin teknik detayları basit ve anlaşılabilir bir şekilde anlatabilme yeteneğinin hem yazılı hem sözlü neden önemli olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Aslında hepimiz her şeyi biliyoruz. Fakat bir konuyu en kısa haliyle eğer iyi bir şekilde anlamış isek rahatlıkla karşımıza anlayabileceği şekilde etkin kelimeler kullanarak aktarabilme yeteneğe, sanatı diyebiliriz. Üçüncü konumuz tabii ki proje yönetimi ve planlama. Orta vadeli hedefleri tıpkı büyük bir projeyi yönetir gibi adımlarını belirlemek, riskleri öngörerek ve zaman çizelgeleri oluşturarak yönetmemiz gerekiyor. Büyük projeler dediğimiz zaman milyon dolarlık projeler de bunun içine girebilir. Belirli bir lisanda uzmanlaşmak da buna girebilir. Ama bu iş planı dediğimiz veya zaman planı dediğimiz birinci aktivite, ikinci aktivite, üçüncü aktivite, dördüncü aktivite. Hangi aktivite, hangi aktiviteden sonra yapılacak? Bununla ilgili Gantt chart diye aratabilirsiniz. Basit bir Excel'de bile bunu yapabilirsiniz. Her aktivitenin ne kadar süreceğini ve hangi aktivitenin hangi aktiviteden önce ve sonra yapılacağını. Zaten bunu kağıda döktüğünüz zaman işin %50'sini tamamlamış oluyorsunuz. Ve son olarak da mentörlük rolünü üstlenmek. Bilirsiniz, belki duymuşsunuzdur. Bir konuyu en iyi şekilde anlamak, onu başkalarına anlatarak olur diye bir söylem vardır.
Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. Edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi sizden sonra gelenlere, arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza veya altınızda çalışan arkadaşlarınıza aktararak hem kendi liderlik becerilerinizi geliştiriyorsunuz hem de başkalarına fayda sağlayarak sizin de lider kimliğinizi bir nevi oturtmanıza sağlıyor. Yani bir nevi uygulamayı canlı yapıyorsunuz. Evet sevgili profesyoneller, arkadaşlarım, özellikle de mühendisler. Kariyerimizde, hayatımızda, özel hayatımızda veya iş hayatımızda hedefleri koymakla ilgili önce kısa vadeli edinimleri konuştuk. Şimdi de orta vadeli planlarla alakalı detaylara girdik. Dikkat ederseniz bu planlamaları yaptığımız zaman aslında her şey kendiliğinden oluyor. Bunun içine birazcık eğlence katabilirseniz, bir nevi oyun katabilirseniz her şey aslında biraz daha kolay olabiliyor. Diğer taraftan bunları bir alışkanlık çerçevesinde yapmazsanız kötü hissedecek şekilde bir kendinize sistem oluşturmakta fayda var. Her gün 15 dakika okuyacağım veya her gün bir sayfa yazı yazacağım veya her gün yarım saat bu konuyla ilgili konunun uzmanlarından eğitim alacağım gibi bunları kırmak aslında çok kolay. Evet, biliyoruz ama yapmak için motive edilmeye ihtiyacımız olabilir. Herkes aynı yoldan geçiyor. Hiçbirimiz de bunu kendimiz böyle bir yerden de gelip bize inmedi. Biz de bütün bunları kendimizi eğittik, eğitmeye de devam ediyoruz. Buna ben de dahilim. Dolayısıyla bu checklisti inceleyin, çıktısını alın, notlarınızı alın, kendi planlamalarınızı yapın ve göreceksiniz. Geri dönüşleri aldıkça da ilerlemeyi fark edeceksiniz. Evet, sorgulayan, merak eden ve ileriye doğru adım atan tüm arkadaşlarıma bu videoların faydalı olmasını diliyorum. Olacağına da inanıyorum. Bu ve benzer videoları videonun sonunda da paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla oradan da ilginizi çekenleri inceleyebilirsiniz. Bunları kendimi bu videoları izleyen kişinin yerine koyarak yapıyorum, yapmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla umarım faydası olur. Herkese bu yolculukta başarılar diliyorum.